Karın Deşenjek, Ted Bundy, Pedro Lopez Monsalve, Ed Gein, Albert Fish. Saydığım isimleri daha önce duydunuz mu bilmiyorum ancak bunlar dünya tarihinin en tehlikeli birkaç seri katili. Her biri farklı yöntemler ve amaçlarla çok sayıda insanın hayatına son verdi. Arkalarında oldukça kirli şöhretler bırakan bu isimlerin her biri dünya suç tarihine girmiş durumda. Peki ben size Rusya'nın Ukrayna'da seri katillerle cinayetler işlediğini söylesem ne derdiniz? Şaşırdığınızı tahmin ediyorum ancak birazdan anlatacaklarım tamamen gerçek. Biz anlatmaya başlamadan siz GZT'ye abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız bizi çok mutlu edersiniz. Yarım milyona ulaşan YouTube ailemizi 1 milyona ulaştırmak için desteğinizi bekliyoruz. Dünyanın gözü Rusya'nın Ukrayna işgaline kilitlenmiş durumda. Hemen her ülkeden herkesin birinci gündem maddesi Ukrayna. Detaylı Putin-Zelenski analizleri, orduların silah ve personel kapasiteleri, sıcak çatışma bölgeleri. Rus işgali birçoğumuzu söz konusu bölge konusunda uzman haline bile getirdi. Her iki ülkeye ait oldukça yoğun analizler etrafta cirit atarken biz sizi oldukça tehlikeli bir oluşumla tanıştırmak istiyoruz. Rusya merkezli özel bir askeri şirket. Wagner. Bundan tam 8 yıl önce 2014. Rusya ordusunda yarbay olarak görev yapmış eski ve hakkında çok sayıda şaibe bulunan Dmitri Utkin kendi paralı asker grubunu oluşturmaya karar verdi. Ordudan ve yakın çevresinden birkaç arkadaşıyla birlikte özel askeri operasyonlar yapabilecek kapasitede bir ekip inşa etti. Bu arada operasyon dediğime bakmayın. Bu Utkin'in tabiri. Editörün tabirini içeriğin sonunda net olarak duymuş olacaksınız. Utkin ekibi kurup teçhizatları da hazırladıktan sonra bu işi bir şirkete dönüştürmeyi seçti. Peki isim olarak neden Wagner'i seçmiş olabilir? Tabii ki Hitler için. Hitler'in en sevdiği besteci olan Richard Wagner'in soyadı Utkin'in şirketi için adeta biçilmiş kaftandı. Ve isim işi de halledildikten sonra harekete resmen geçildi. Suriye, Orta Afrika, Sudan, Demokratik Kongo ve Libya. Wagner'in elini atıp Rusya için cinayetler işlemediği çatışma bölgesi neredeyse kalmadı. Putin'in gizli ordusu olarak da bilinen Wagner mensupları hemen her noktada Putin ne istiyorsa onu yapıyor, gizli saklı görevlerin tamamını üstlenip Rusya yönetimine rapor ediyordu. Wagner şirketine bağlı paralı askerleri biraz daha yakından tanıyalım. Kamuflaj kıyafetleri giyen ancak asla Rusya bayrağı yahut ordu sembolü kullanmayan bir ekipten bahsediyoruz. Oldukça güçlü, çeşitli ağır silahları olan, sürekli zırhlı araçlarla dolaşan bir birlikle karşı karşıyayız. Resmi orduların sahip olduğu hemen her şeye sahip olup resmiyette adı olmayan Wagner mensupları her bir görev için ortalama 1000 ile 4500 dolar arasında bir gelir elde ediyor. Ödemeleri görevden önce peşin olarak teslim aldıkları bilinen paralı askerler her türlü silahı kullanabilecek biçimde yoğun ve ağır eğitimlerden geçiriliyor. Her birinin yakın dövüş konusunda uzman olduğunu sanırım söylememize gerek yok. Wagner ordusunun Suriye'de aktif hale gelmesiyle birlikte yaşadığı kayıplar da belirginleşmeye başladı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan operasyonlarla öldürülen Wagner mensupları Kremlin tarafından hep inkar edildi. Есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают. Bizimle alakaları yok mesajını her fırsatta veren Rus hükümeti özellikle Putin'den birebir emir aldığı bilinen Utkin'i sahiplenmekten hep kaçındı. Wagner mensuplarının çalışma yönergelerini net biçimde tanımlayan gizlilik ve örtülü olma hali askerlerin ölümlerinden sonra da devam ediyor. Öldürülmüş Wagner askerlerinin bedenleri ailelerine mühürlenmiş tabutlarda gönderiliyor. Herhangi bir tören yapılması da kesinlikle yasak. Yani isimler belli ancak herhangi bir aidiyet kesinlikle söz konusu değil. Wagner'in kuruluşunu, başındaki ismi, girdiği operasyonları ve çalışma sistemlerini konuştuk. Şimdi gelelim bugüne. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri merkezli New York Times'ın Avrupa Birliği yetkililerine dayandırdığı bir haberle karşılaştık. Haber, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna harekatı öncesi 300 Wagner paralı askerini Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Luhansk ve Donetsk'e gönderdiğini söylüyordu. Askerlerin sivil kıyafetlerle bölgeye girdiği ve kanlı çatışmalara katıldığı da haber boyunca uzun anlatıldı. New York Post'un da aynı gün içerisinde dosyalaştırdığı haberler Rusya'nın Ukrayna saldırılarında özel parantez bir ekibin varlığından bahsetti. Bu ekibin Ukrayna'nın yetişmiş askerlerine ve yetkin özel kuvvetler mensuplarına suikastler düzenlemek için görevlendirildiğinin altı da net biçimde çizildi.
Wagner'in tepe kadrosundan çok sayıda isim de Ukrayna caddelerinde operasyonlar düzenlemeye devam ediyor. Wagner dendiğinde akla gelen ilk özelliklerden biri olan güçlü kamufle olma yeteneği Ukrayna örneğinde de kendini göstermiş durumda. Birçok farklı analist Wagner mensuplarının Ukrayna ordusuna sızmış olabilme ihtimali üzerinde duruyor. Kiev'de büyük çaplı saldırılarda rol aldıkları gibi Odessa ve Mariupol gibi kritik liman kentlerinde istihbarat faaliyetleri düzenledikleri de yüksek sesle dillendirilen ihtimaller arasında. Wagner dendiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Blackwater'ının akıllara gelmesi de oldukça olası. Bu tip şirket ve oluşumların savaş suçları işleme ihtimalini büyük ölçüde artırması ve insan hakları konusunda oluşturduğu büyük ihlaller baştan aşağı sorunlu bir durumu beraberinde getirmiş oluyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna için başlattığı işgal ve sonu gelmeyen saldırılar hali hazırda birçok savaş suçunu aynı anda doğururken Wagner'in bulunduğu konumu da detaylı biçimde gözden geçirmek şart. Kuralları, etik yaklaşımları ve insanca tutumları bir kenara bıraktığı hemen her analizde sık sık vurgulanan Wagner'in daha önceki örneklerde olduğu gibi faaliyet göstermesi Ukrayna'nın hali hazırda yeterince zor olan durumunu daha da zorlaştırmaya devam ediyor. Üniformasız, bayraksız kıyafetlerle düzenli ordu imkanlarıyla ancak seri katil gibi çalışan Wagner mensupları için ülkelerin güçlü tedbirler alması şart. İçeriğimizi Putin'e bir tavsiyede bulunarak bitirelim istiyorum. Wagner'in senin için çalıştığını kabul etmek, çevrendeki her ülkeyi Rusya sanmaktan çok daha kolay olsa gerek. Ukrayna ordusuna sızmış olabilme ihtimali üzerinde duruyor. Kiev'de büyük çaplı saldırılarda rol aldıkları gibi Odessa ve Mariupol gibi kritik liman kentlerinde istihbarat